bu eğitimimizi. Şimdi masaüstünü paylaşacağım. Dün ne yapmıştık? Bir controller dosyası oluşturmuştuk. Bu controller dosyasına bir liste sayfası koymuştuk. Ve liste sayfamızda ekranda görmüştük. Neydi controller'ımızda? Controller'ımızdaki neymiş controller'ımızdaki rejection? Sales card. Evet. Çizgi film dedik buna. Evet. Acaba arası çizgi yok. Buraya eklenmemiş. Çizgi filmler diye bir sayfa oluşturduk. Bu sayfada da bir liste yaptık ama şu an için herhangi bir kaydımız bulunmamakta. Peki bu işlem için ne yapacağız? Öncelikle bir tablo oluşturacağız ki bu tablonun üzerine bu verileri ekleyelim, çıkaralım, silelim. Bu gibi CRUD dediğimiz create, read, update ve delete operasyonlarımızı yapalım. Gerçi delete bu derste göstermeyeceğim. O zaten update komutunun sadece delete'de değişilmiş hali olacak. Öncelikle veri tabanından kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konu olmadan yazılım geliştirmemiz, web üzerinde bir şey geliştirmemiz pek mümkün değil. Konumuz şu, şemalar. Yani WorkCube kendi içerisinde 4 grup şema ile tablolarını yönetmekte. Bunlardan ilki DSN dediğimiz şemamız. DSN dediğimiz şemamız neye yaramakta? Daha doğrusu şema karşılığı genellikle WorkCube ön ekiyle gelip daha sonra bir o kuruluma ait bir isimle adlandırılan şemayı kasteder. DSN diye geçer bu şema. Yazarken onları da göstereceğim. Örneğin hatta şöyle nereden bulabilirim bir tane custom tag'leri kapatıyorum. Beyanat'ta CSS'in içerisinde buradaki değil. Bakın DSN 2, DSN bir şey bu şekilde DSN'ler tanımlanmış. Bunlar bu şemalar 4 taneler. Nedir bu 4 şema? Birincisi DSN dediğimiz şirket, pardon, genel workgroup'ün tanımlar, bunların bulunduğu genel workgroup çalışması için gerekli olan şemalardır. DSN 2 bulunmakta. Bu da dönem bilgilerini bulundurur. Bunun formatı genellikle prefix, kurulum adı şeklinde olur. Örneğin workcube, workcube dev catalyst olarak workcube dev catalyst olarak örnek verebiliriz. Dönem bilgilerinde prefix, kurulum adı, alt tere mali dönem 2020 diyelim ve şirketin numarası. Yani birden fazla şirkette çalışıyorsanız birinci şirket, ikinci şirket, üçüncü şirket şeklinde şirketin numarası bulunur. Şöyle yazalım. Mali yıl şirket ID.
Evet. Örneğin Workcube Dev Catalyst 2020 mali yılın birinci şirketi. DSN 3 var. DSN 1 zaten DSN'imiz oluyor. DSN 3 var. Şirket bilgilerini var. Şirket bilgileri dönem bilgilerinin arasındaki fark nedir? Mesela şirket bilgilerindeki işte siparişler şirket bilgisi iken faturalar mali döneme ait bir bilgidir. E, Bu gibi farklılıklar vardır. İşte mali dönemde çalışanlar mali döneme ait tablolar şemalarla tutulur. Şirkete özel bilgiler, tablolar şirket şemasında tutulur. Ve Workbook genel tanımları, onun dışında cari hesaplar, bu gibi tüm şirketlerin ortak kullandığı, şirket seviyesinin daha üstünde olan bilgilerde DSN dediğimiz ana şemada bulunur. DSN işte şirket bilgileri nasıl oluyor? Bu da prefix, kurulum adı, şirket ID. Örneğin Workbook, Dev Catalyst bir gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında DSN produkt var. Bu da ürün tablo şeması diyelim, ürün şeması. Bu da prefix, kurulum adı ve product eklenerek sonuna gelir. Örneğin Workcube Dev Catalyst alt product olarak geçer. Evet, DSN, DSN2, DSN3 ve DSN Product olarak 4 tane şemamız var. Hemen şuradaki şemalara bakarsak bu DSN şemasının altında, yani DSN'le eriştiğimiz bir tablo imiş. Bu neymiş? Bir mali döneme ait, şirket gösteren mali döneme ait bir tabloymuş gibi bunları ayırt etmemiz mümkün. Evet, peki biz çizgi filmler listesini neye göre yapacağız? Bu mali yıla girmiyor. Bir ürün de değil. Aynı zamanda bir şirkete ait bir varlık da olmayabilir. Genel anlamda bir şey olsun. O zaman DSN üzerine kaydedelim. Table dedim ve şuradaki action'a bakacak olursak ID var, adı var, yayın saati, yayın kanalı ve butonlar koyacağımız bölüm var. O zaman bir karton ID diyorum. Primary key ekledim ve otomatik sayı artırabilmesi için otomatik olmasının bir zararı var mı? Hayır. Bu zaten amacımız bu tablo içerisinde benzersiz bir alan oluşturabilmek. Karton ID dedik. Ondan sonra name diyelim. Bu şey ne kadar olur? 250 karakter olsun. Boş bırakılmasın diye mi? Ona ne vardı? Yayın saati, yayın kanalı. Yayın saati işte ne diyelim? Broadcast. Bunu tarih olarak tutmayalım. Ne olarak tutalım? Var char olarak tutalım. Biz time de tutabilirdik. Ama o zaman tarih işin içerisine girer. Ben
şimdilik envanter olarak anlatayım. Hmm, Daha ileriki konularda veri tabanı ile ilgili kısımlarda bunların farkını nasıl ayarlanacağını sırf time tutulduğunda size göstereyim. Broadcast time dedik. Bir de hangi kanalda oynuyormuş? TV channel deyip 150 karakterlik bir alan oluşturdum. Evet. Şimdi kaydetmeden önce burada yaptığımız örnek bir veri olduğu için özellikle kodlara bakmak bizim amacımız. Şemayı doğru olduğunu kontrol ediyoruz. Bu DSN yani genel tanımlı prefiks ve kurulumu adıyla olan şema. Bir de tablomuza ad verelim. Diyelim ki kartonsu bir tablo oluşturduk. Kaydediyorum. Peki. Şimdi şema ve tablo konusunu geçip artık listeleme sayfasına gelebiliriz. Listeleme işleminden önce bir model oluşturmamız gerekiyor. Yani verilerimizi listeye alabileceğimiz bir model dosyasına ihtiyacımız var. Bunun için model saltına karton CFC diyor. CF component tagıyla açık. Bu CFC olduğu için bir komponent de ihtiva ediyor. Bir komponent, CF komponent tagı açıp kapatmamız gereken bir konu. Böyle olmazsa hata veriyor. Yani siz herhangi bir şeyi ortadan başlatamazsınız. Bir komponent e, eklemeniz gerek. Burada şunu alacağım. Bu nedir? Diyecek olursanız. Bir sabit yani constant tanımlayıp sistemdeki DSN dediğimiz ana DSN'in adını çekiyorum. Ana DSN hatırlarsanız neydi? Work Cube Dev Catalyst'ti. Bu ana DSN. Eğer DSN 2 oluşturmak istiyorsam CFSet DSN 2 yani mali yıl olacak. O da ne? DSN ve alt dire hatta şöyle yapabiliriz. Expression kullanabiliriz böyle durumlarda. Expression bir string içerisine değişkenleri e, string içerisinde kullanabildiğimiz bir yapı. Güzel bir yapı. Birçoğu dil yavaş yavaş expression'ları daha fazla kullanmaya yöneliyor. Bu anlamda CodeFusion bayağı da desteklemekte. DSN'imiz var. DSN'den sonra şirket için ne kullanıyorduk? Station, EP, period, year kullanıyoruz. Period, year şu anki giren kullanıcının kullandığı periyodun yılını vermekte. DSN2 periyotta çalışıyordu. Session, EP, ne bunlar? Ben de sürekli unutuyorum. Variables içerisinden ulaşabiliyoruz. Bu dersi yarın size Esma Hanım anlatacak. Power Company ID diye bir tanımımız var. Bu da ne yapıyor? Bizim
şirketimizin, o an çalıştığımız aktif şirketin, login olduğumuzda kullandığımız aktif şirketin, yani şurada belirlediğimiz şirketin ID'sini veriyor. Yani biz aslında sürekli tutmuyoruz. Bu session parametreleriyle postfixleri ekleyerek DSN'lerimizi üretebiliyoruz. Ben aslında DSN 3 ve diğerlerini kullanmayacağım ama siz görün diye oluşturuyorum. DSN 3, bunun içinde yine bir expiration oluşturuyorum. DSN diyorum. Evet. DSN diyorum. Station. Burada ne vardı? EP Our Company ID. DSN 3'te ne vardı? Sadece bizim DSN'imizin sonuna alt tirede şirketin ID'si geliyordu. Bunlar konstant olarak tanımlandı. Fonksiyonlar içerisinde artık bunların değerlerini değiştiremiyoruz. Bunlar sabit oldular böylece. Evet. Geldik bir CF function'da. Bir fonksiyon tanımlamanın yolu bu. CF function eklemek. CF function tagını ekledikten sonra bir isim vermemiz gerekiyor bu function'a. Ne diyelim? Get list diyelim ismine. Adresine public diyorum. Böylece bu komponent dışından erişilebilir bir fonksiyon yapmış oluyorum ve slash'ı tagla kapatıyorum. Şu an için fonksiyonuma herhangi bir parametre göndermeyeceğim. Tüm listeyi alacağım. Daha sonra filtre konusunda, yani işlemimizi bitirdikten sonra filtrelere döneceğiz. Orada buna parametre nasıl göndererek filtremizi çalıştırabiliriz, onu anlatacağım. Şimdi CF query etiketiyle bir sorgu oluşturmaya başlıyorum. CF query bir isimle anılır. Query list diyelim buna. Bir data source'u olmalıdır. Bakın burada expression kullanıyorum. DSN'deki veriyi al diyorum. DSN arka tarafta CodeFusion panelde tanımladığımız paneli biliyor musunuz da burada. Neydi? CodeFusion panelimizde ulaşmak sonra data source'ları tanımladığımız, bakın data source name var. Bunları biz dinamik olarak tanımlıyoruz. Bir data source name içerisinde ne var? Bu bağlanmam için gerekli olan şifreler, ayar, şunlar bunlar var. Bunları tanımlıyoruz ki yeni bir tane eklemek için buradan data source'unuza bir isim, bir driver belirtmeniz gerekiyor. Bu konu kurulum içerisinde anlatılmakta. Detaylıca değinmeyeceğim. Buradaki data source name'lerini aslında biz nereye veriyoruz? Buradaki DNS'in içerisinden query'e tanıtıyoruz. Query'e gidip oradaki yaptığımız ayarları okuyarak bir connection açmış oluyor. Peki bizim tablomuz neydi? Select yıldız from cartons. Query oluşturduktan sonra, yani sorgunu ettikten sonra sonuçlarını kullanabilmek için cf return deyip query'nin adını veriyorum. Query list. Evet, şu anda modelimizin ilk parçası olan listeleme
verisini almış olduk. Peki listeleme verisini nasıl bulacağız? O da burada hemen object dedikten sonra metinleri geri göndereyim. Daha hızlı yazmak için öyle yapmıştık. Dün CF object name neydi bu? Cartoon model. Type veriyorum. Bu bir CodeFusion komponentidir diyorum. Kullanacağım bir şey. Bunun dışında COM, Corba, .NET, Java, Web Service gibi diğer sistemlere ait objeleri de şeyin içerisinde kullanmanız mümkün. CodeFusion içerisinde ekstra bir efor sarf etmeden kullanmanız mümkün. Komponent seçeceğim. Sanki görüntü geç geliyor. Evet, görüntüm geç geliyor çünkü 3G'den bağlı değilmişim. 3G olunca pardon 4.5G olunca internetten daha hızlı bağlanabiliyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu an görüntü alabiliyor musunuz? Şu an 4.5G'ye baş bağladım. Tamamdır, o zaman devam edebiliriz. Evet, type olarak şunu biraz büyüteyim. Type olarak komponenti seçtim. Dedim ki tipi komponenttir. Peki bu komponenti nasıl kullanacağım? Komponent dediğim zaman komponent özelliğine gelip klasörümü, fiziksel klasörümü Java'daki gibi dot notation'la ayırarak yazıyorum. Add-ons nokta Halit Yurttaş nokta cartoons nokta models nokta neydi modelim? Cartoon. Evet. Objeyi oluşturdum. Obje üzerinden artık modellerimi alabilirim. CFSet diyerek modelimizi okuyalım. Diyelim ki Cartoon Data. Cartoon Data. Bu da Cartoon Model üzerinden getList fonksiyonunu çağırdığımda dolacak. Koç alanını kaldıralım şimdi. Lazım olacak. Ben body'yi programı açtım. Daha sonra CF output etiketini kullanıyorum. CF output burada expression'ları direkt output'a çıkarmaya, çıktı olarak vermeye yarayan bir etiket. Bunun arasında kalan etiketlerdeki expression'lar dışarıya output olarak verilir. E, CF output query adında bir attribute alır ve bu attribute'e de query'mizin adı yani cartoon data yazdığımızda bu veriyi yani bu veriyi her bir satırını otomatik olarak döngüye sokar ve bunun içerisinde geçen alanları dışarı basar. Şimdi gösterelim bu nasıl oluyormuş. tr dedik. Bir td yazdım. İçerisine id'yi alacağım. ID için neydi? Konumuz
Karton ID'ydi. Karton ID'yi buraya yazdım. Bu değişkeni CF output kendi aralığındayken bu değişkenleri otomatik oluşturur ve sizin kullanmanızı sağlar. Bu da neymiş? Onu da name'den alacağız. Name'den aldık. Onu da şimdi yayın saatini broadcast time'dan alacağız. Time. Twitch channel'ı da yapıştıralım. Böyle boş bir TD oluşturalım. Bu düzenli düğmeleri koymak için kullanacağız. Şimdi tekrar dönüyorum sayfaya. Yeniden yükleniyorum. Beni atıyor. Kendi şifremi unuttum. Başka bir arkadaşın şifresiyle lokalime gireceğim. Neredeydi bizim sayfamız? Sales kartı. Evet. Şu an sayfada herhangi bir sorun yok. Verileri çekmeye çalıştık. Herhangi bir veri gelmedi. Peki öncelikle konuyu doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için kartonumuz burada edit tab 200 browse deyip bir isim verelim. Neymiş bu çizgi filmler? Roadrunner. Evet. Roadrunner saat 16.30'da oynasın. Hangi TV kanalında? Star'da Star diyelim. Bilen bilir. O zamanlar bu kanalda oynuyordu. Evet bakalım. Evet gördüğünüz gibi veriyi aldık. Ekrana getirmiş olduk. Bunun için ne yaptık? Bir model oluşturduk. Karton diye bir model oluşturduk. Bunun içerisine getList fonksiyonunu oluşturup buradaki query ile bütün veriyi çekerek bu query'yi geri döndürdük. List sayfasında da bu veriyi aynı oluşturduğumuz model komponentini çağırarak oradaki getList fonksiyonunu çağırıp karton dataya verilerimizi doldurduk. CF output'ları bir döngüye sokarak ekrana basmış olduk. Aslında yaptığımız iş şuradaki HTML kodunu tekrarlatıp ekrana döktürmek oldu. Peki bundan sonraki işimizde yeni bir çizgi filmi artık elimizde ekleyelim. Öncelikle bir CFM sayfası yapalım. Yeni bir kayıt oluşturduğumuz için tabii buradan başlamıyoruz. Nereden başlıyorduk arkadaşlar? Yani bizim controller'a böyle bir şeyimiz olduğunu söylememiz gerekiyor. Add sayfamız yani add event'ımız olduğunu söylememiz gerekiyor. Bununla hangi fiziki dosyaya erişeceğini söylememiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Hızlandırmak için yukarıdakinin benzeri gibi bir kart oluşturuyorum. Daha sonra bunun da window normal biz action olarak da sales kartonumuz and event et dedim. Ne alıyorum? Diyorum ki bu et CFM'e gelecek. Tabii şuradaki liste değiştirmesin. Hatalı bir iş yapmış olacak. Birincisi bunu oluşturduk. Sonra et CFM'imizi oluşturduk. Hello diyelim. Box search dedik.
Buraya da CF bakayım. Geçmem gerekiyor. CF buton. Arkadaşlar her şeyi hatırlamak zorunda değiliz. Her şey bir yerlerde var. Bu nasıl bir düğme oluşturacak bize? Evet, bir artı düğmesi geldi. Evet, artı düğmesi. Artı düğmesini nasıl etiketliyoruz? Tabii, bu düğmeye şu an ihtiyacımız var mı? Arama diyelim. Evet, şu an için gerek yok. Boş bir halini kontrol edersek. Evet, artı düğmesi geldi. Peki artı düğmesi geldiğinde nasıl bunu kullanacağız? Box Search'ten hemen bakalım. Box Search. Custom tag'lerin başına CF geldiğini unutmayın. Beten elde etmek için JavaScript nerede bunun şeyi? Füze evet. Şöyle bir list. Class için bir veriyormuşuz. Tablo ID eklendi. Dışarıdan bir şeylerini diyoruz. Search box diyor ama şeyini göstermemiş. Artı butonuna nasıl şey ekleyeceğimizi add fusection diye bir e, işlem var. Add fusection neye göre ayarlıyor? Boşlukta add operasyonu varsa otomatikman add fusetion'ı ekliyormuş. Bizim ekstradan bir şey yapmamıza gerek yok ama bunu yaptıktan sonra o zaman restart bir diyerek dediğimiz event'da sisteme anlatmamız gerekiyor. Tamam. Biz oraya ekledik. Evet. Evet. Bu dosya bana gelsin. Evet. Pet var. Evet. Function'ı burada var. Function. Yoksa demiş bunu yap. Evet. Bunu eklemiş. Hemen başka bir sayfada bu konuya bakalım. Ekstradan bir şey var mı? Burada yok. Nerede çalışıyor? Niye çalışmadı? Şöyle bir uygulamayı durdurup tekrar başlatacağım. Tekrar şu anda başlıyor.
Uygulama başlaya dursun. Yani şurada yazdığı gibi deminki yaptığımız roster'ın içerisindeki bu fuse action'ı add event'ı ne sorguluyor? Bu event varsa diyor fuse action this add button diye bir şey ekleyebiliyormuşuz listeye. Şöyle bir operasyon varmış. Bunu da bir deneyelim olmazsa. Evet, anladık. Evet dedi. Peki o zaman kartın kontrolünün listine hiç şurası zaten çıkmış. Say discard event diyorum. Tekrar deniyorum şansımı. Müziği değerli kullanmaya çalışıyorum. Maalesef çalışamadım. Sonraki custom tag'ler konusunda zaten bundan detayına değinecek. İlerleyelim. Event add dedik. Arkasına bir event oluşturduk. Bakın hello geldi. Hello'muz geldi. Bunu kapatıyorum. Add'in içerisinde hello'muz var. Peki burada CF form diyerek bir form oluşturduk ki ee, kayıt yapacağımız ekranı CF form önce yapmayalım. Önce CF diyelim. Title vermemiz gerekiyor. Ona da ne diyelim? Yeni bilgi box. Evet, CF box'ımız içerisine CF form dedik. Bir name vermemiz gerekiyor. Form 1 dedim. Bunlara gerek yok. Otomatikman CF form burada operasyonunu yapacak. Evet, bakın burada da öyle yapılmış. Action verilmemiş. Biz method post'u da ekleyelim. İhtimale karşı method post. Burada bir şey ara birimi var. E, doğrulama ara birimi ve buna benzer operasyonlar olduğu için aslında bu post etmiyor. Buradaki post esnasında durdurup işlemi arka tarafa gönderiyor. Doğru ise işlem yapılmış, başarılıysa sayfayı listeye gönderiyor. Daha doğrusu bizim vereceğimiz bir event'e yönlendiriyor. Değilse sayfayı da dönen yerdeki yani kaydetme esnasındaki bir validasyondan geçmiyorsa bir hata oluşuyorsa o hatayı da bize bildirerek sayfayı kaybetmeden oradaki yaptığımız değişiklikleri kaybetmeden action'da tutmasını sağlıyor. Şimdi bir tane mikro ekleyelim. Diyelim ki bir kolonlu bir e, ekranımız var. Bir tane kolonumuz var. Bu şeyi gibi her yerde görebilirsiniz. Yani burada özel bir şey değil. Bu daha önce de demiştim. Bir type'ımız row olan, bu page design'da çalışması için özellikle böyle yapıyoruz. Type'ımız row olan ve type'ımız kolon olan bir şeyimiz olması lazım ki page design'da bu çalışabilsin. Bir tane form elemanı ekliyorum. Diyorum ki buna nedir bizim şeyimiz? Alanımız bir çizgi film input type text
ID. Şuradaki item name'i de ekliyorum ki şey tanıyabilsin. Teşhis halini tanıyabilsin. Son grup item name. Bundan bir kopya alabilirim. Çizgi film. Bu kolon içerisinde olsun. Yine yayın saati. Broadcast time. Evet, broadcast time dedik. Broadcast time diyorum. Broadcast time. İkinci bir yana kolon açmasını istiyorum. İndeksine 2 dedim. Onun içerisinde şundan kopyalayacağım. Ne vardı? Yayın kanalı vardı. O da TV channel. TV channel'ı da yapıştırdım. Evet, bakalım neye benzedi. Gördüğünüz gibi hatta bunu yana da koyabilirmişim. Bir tane daha kolon açayım. Üçüncü kolonumuz olsun. Yayın saatini de önemli değil. Şuraya da taşıyabiliriz. Evet. Çizgi film yayın saati, bir yayın saati daha olmuş. Şu yayın kanalıydı, kanalı. Buradan şöyle alıp buraya koyuyorum. Buna 2 diyorum, buna 3 diyorum. Kolonlar doğru sırayla gelsin diye. Yayın kanalı. Bir de ne koymam gerekiyor? Siyah box'ın altına. Burada siyah box footer diye hatırlıyorum. Altında siyah FLK şey work button etiketini ekliyorum. Evet. Şurada hemen bir hata verdi. Sorun değil. Bakalım ne yapmışlar burada. Yanlış bir şey koymayalım. Onun dışında olması çok makul bir seçenek olmadı. Biz update var. Bak, butonsmuş. Bu arada buton değilmiş. Butonsmuş. Bakın kaydet düğmesi de yerine yerleşti. Şimdi bizden add function diye bir şey istiyor. Kontrol. Bunu şunun için kullanabiliyoruz. Sayfada bir şeyin dolu mu boş mu olduğunu anlamak için. Bunun için iki yöntemimiz var. Zaten ister required deyip bu alanı yaparız ve bunu kontrol esnasında HTML5 olarak validate etmeye çalışırız. Veya direkt kendi içerisinde CF değil, script type JavaScript olmuyor. Tek JavaScript olması lazım. Script şimdi neydi bu? Kontrol. Evet. Parametresi yok. Buna return true diyeceğim. Herhangi bir kontrol yapmayacağım. Vaktimiz dar. O yüzden herhangi bir kontrol yapmadan devam edeceğim. Nerede bizim şeyimiz? Evet, kaydet düğmesine bastım. Kaydetmek istediğinizden emin misiniz diyor. Hop. Oo. Ne oldu?
tabii ki controller'a bunun nereye gideceğini söylemedik. Hemen controller'ımıza dönüyoruz. Diyoruz ki bir tane gideceği alanı söylemem gerekiyor diyorum. Ne diyorum? Query pet diyorum. Query pet'te aslında query pet'ten kastımız burada action operasyonu. Actions demiştik diye hatırlıyorum. Şuradan bakalım. Actions models actions. Evet. Bir tane evet CFM ekliyorum actions'a. Peki sayfayı yenilersem bir de basarsam on convert next event. Next event'ını da vermem gerekiyor. Bir de diyor ki tamam bunu kaydediyorsun ama bu işlemden sonra ben nereye gideceğim diyor. List pardon. Evet. Next event eşittir. Hatta şöyle diyebilirim. Madem bu sistemi kullanıyoruz. Bunu da default event'a götür diyelim. Kaydet diyorum. Okey. Evet. Hiçbir şey olmadı. Çünkü kaydetmedi, bir şey yapmadı. Sayfa olduğu yerde böyle kaldı. Ne yapmamız gerekiyor bu aşamada? Hemen bir şey oluşturalım. Bizim modelimizin içerisine ekleme eventini cf function dedim. Name add verdim adını. Access'ına da public dedim. Cf function cf argument. Argument ne işe yarıyor? Bir içeriye değişken değer göndermeye yarıyor. Nedir bunun adı? Name dedik. Cf argument name ne vardı? Broadcast time vardı. Bu botta boş gelebilir diyorum. Cf argument name bir de TV channel diye bir seçenek. Bunu da opsiyonel kullanabilmek adına default'una boş diyorum. Burada name'ini bana kesinlikle göndermesini isteyeceğim. Geldim. Query name query at access data source DSM üzerinden çalışacak query. Query dedik. Onun için kendimi çok zorlamadan tabloma sağ tıkladım. Script table as insert to new query editor window seçeneğini seçerek burada oluşturmuş olduğu sorguyu yapıştırıyorum. Burada yine şu şemanın adını silmem gerekiyor. Onu unutmayalım. Burası neresi? İlk kısım. Yanlış olsun diye şöyle. Name, Broadcast ve TV Channel'ın bulunduğu değerler. Ben ilk değer olarak bir SQL CodeFusion'da query'nin içerisinde kullanacağım query param tagını ekliyorum. Query param tagları kullanmasanız olabilir, çalışabilir ama çok aşırı riskli bir durumdur. O yüzden query param kullanmamızı mecburi tutuyoruz biz Workcube olarak. Bunu yapmayan arkadaşlar sistemi tehlikeye bilinçli olarak atıyor diyoruz. Peki name'i nasıl yazacağız? Burası çok karışık değil, basit. Bu alan neydi? Envarçar'dı.
database yaptığımız gibi envar char yazıyoruz CFSQL alt envar char ve value'suna arguments'teki name değerini dolduruyoruz. Arguments dediğimiz şu CF argument'teki CF argümantten geldiğini gösteren bir dizi bu, struct bu. Oradaki name'i aldık. Sonra broadcast time varmış. Bunun için de query oluşturuyorum. Broadcast time'ı da envar char yapmıştık. Buna da arguments broadcast time dedim. Ama boşsa null olsun diyeceğim. Null eşittir dedim. Expression'da diyorum ki lan herhangi bir genişliği varsa arguments broadcast time bir değeri varsa içinde bir şey geliyorsa no, yani bir değer geliyor, bu şey null olamaz, no dedim. İki boşsa yes diyorum. Böylece null mü null, daha doğrusu null olduğunu ayarlamış oluyorum. Burasını aldım. Buraya da Twitch channel'ı yapıştıracağım. Eğer Twitch channel da aynı şekilde boş geliyorsa null olsun. Benim için şey olmasının bir mecburiyeti yok. Burada parantezimizi kapattık. Şimdi et sorgumuzu yazdık. Bir de geldi. Nereye gelecek? Action'ımızdaki şey gelecek. Action dosyası aslında controller'ın dinamik bir parçası. Yani controller burada ekrana bir şey yapmıyor. Kendini kompozit bir yapıya sokarak bu parçayı içine çekiyor ve kodun buradan ilerlemesini sağlıyor. Bu dosyada çalışırken cf param name attributes bunları herhangi bir şekilde değişkenlerin olmaması durumunda hata vermemesi adına ön tanımlı olarak tanımlıyorum. Attributes içerisinde ne olacak? Name olacak ve bir default boş bir değer olacak. Aynı şeyi hem burada yaptık. Sonra bir name vardı. Broadcast time vardı. Böyle Twitch channel. Bunlar üzerinde herhangi bir business operasyon yapmayacağım. Belki şunu diyebilirim. Cfif name attributes name alanı sıfıra eşitse, yani bu alan sıfır genişlikteyse JavaScript alert çizgi film adı boş olamaz. Bu da server side bir kaydettiyse F CF'imizi oluşturabiliriz. Yine ne alacağız burada? Liste yaptığımız gibi komponentimizi alacağız. Komponentimizi buraya ekleyeceğiz ve diyeceğiz ki CFSet cartoon model, evet, neye edilecek? Attributes'taki name'i, attributes'taki neyi? Evet, güzel bir soru. İkinci sıraya neyi yazmışız? Broadcast. Yazmışız. Üçüncü sırada Twitch channel'ı yazmışız. Burada aynı sırayla vermek zorundayız. Bu işlem bittikten sonra da script type text JavaScript script document location f
index CFM action eşittir Travis Cartoons diyerek sayfanın kaydolacağı yere gideceğim. Neymiş? Ya, Teletabileri geçtim. Bunları sevmiyordum. İnce kaplumbağalar olabilir. İnce kaplumbağalar yayın saati 18.00 TV kanalı kanal D'deydi sanki. Kaydetmek için de ememişsiniz dedi. Ne diyor? Broadcast time is indefinite in arguments. Evet, bakalım ne yanlış yaptık. Broadcast time indefinite arguments. Burada sanırım broadcast time indefinite arguments. Bu arguments diyor. Şu bir düşmüş. Doğru, tamam. Hemen ince kaplumbağalar başlangıç. İnce kaplumbağalar. Yayın saati 18.00. Yayın kanalı kanal D dedim. Kaydı bastım. Evet dedim. Umut ediyorum ki sayfaya geri döndü. Evet, gördüğünüz gibi ince kaplumbağalarda kaydetmiş olduk ve sayfaya dönmüş olduk. Peki biz bunu düzenlemek istiyorsak ne yapacağız? Hemen hızlıca oraya gidelim. Öncelikle kontrollerimize geliyoruz. Şimdi kopyasını alalım. Burada bir işte final dememiz gerekiyor. Çünkü update kontrolleri update işte root'u standart şeyden add'den farklı olarak ID değerini alır. Eğer sistem ID değeri yoksa hata verir. O yüzden ID değerimiz var mı yok mu? Onu kontrol edecek şekilde kontrolün içerisinde bu alanı dinamikleştiriyorum. UPD yaptım burada. Normal şuradaki event'ı UPD, şuradaki event'ı UPD dedim. Şunun action'a da UPD dedim. Attribüs'ten ID gelmesi gerekecek. Bundan önce bir view'dan şunu kopyalıyorum. Add ile update arasında pek fark yok zaten. Name, UPD. Burada bana ne lazım? Function name get item diyelim. Get row diyelim. Access public. Burada ne gelecek argümantten bana? Name, ID. ID'nin gelmesi gerekiyor. Şunu alıyorum. Çıkıyorum. Ver diyorum. Burada ne vardı? Karton ID diye vardı. Karton ID. Karton ID eşittir. Buraya bir yine chef query param etiketini ekliyorum. Bu integer olduğu için integer ve arguments'teki id'yi okuyacak şekilde bağlı. Def return query list. Bunda query list dememiz lazım. Query row dememiz lazım. Bunu da anlaşılır olabilmesi adına bu isimlere dikkat etmemizde fayda var. Evet, UPD'nin üzerine listeki gibi şöyle yapalım. Listeki gibi UPD'nin üzerine de
Yani çizgi film demeyelim, çizgi film diyelim. Get istemedik, get raw dedik. Buraya da attributes. Evet. Şimdi karton datamız burada. Artık karton datamızı çevireceğiz. Tabii bir tane CF output dışarıda açmak istiyorum. Formun içinde bu outputların çalışsın diye, yani expression eklediğim yerler çalışsın diye. Eğer başka expression'lar yapıyorsanız her birinin başına ve sonuna açabilirsiniz. Value dedim. Karton data çizgi film name dedim. Bir tane bana ne gerekiyor? Input gerekiyor. Ne için input gerekiyor? Input type name id 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 value içinde attributes'taki id'yi kullanacağım dedim. Aldım. En saat içinde yapıştırıyorum. Broadcast time dedim. Broadcast time. Daha sonra bir de şuraya bu da TV channel olsun. Ne yapıyordu? Listeye bir de şey koymam gerekiyor. List CF'ine artık şuraya da bir buton koymam gerekiyor. CF output bakın yukarıda varmış. Ne diyorum? Slash index cfm fuse action sales cartons event upd id eşittir expiration'dan ne alıyorum? Karton id alıyorum. Evet. Buraya da class bu font auto'nun nasıl bakalım. Şu Ninja Kaplumbağalara tıkladığım zaman bakın ne yaptı? Ninja Kaplumbağalara ID2'yi ekledi oraya ve bu ekrana getirdi. Ninja Kaplumbağalar yayın saati kanalı şuydu diye. Güncele düğmesine basarsan ne olur? O çalışmadı. Neden çalışmadı? Şunun altında UPD yoktu. Peki UPD şeyde var mı? Controller'da var mı? Bakın bu süreci sürekli böyle dönmemiz gerekiyor. Controller'ımız nerede? Şurada. Pardon. Modelimiz nerede? Burada. Ne diyoruz? CF function birkaç dakikamızı daha almam gerekecek. UPD row dersimizi tamamlayalım. Public CF argument name id id'nin olması gerekiyor. CF argument name dedik. Name'i gelecek. Hatta bundan sonrasını şuradan doldurabilirim. Kullanabilirim. CF query name query upd data source diyesen burada update çekeceğim. Update çekmek için ne yapmamız gerekiyor? Şu tablomuzu alalım. Update tablo adı set dedik. Name eşittir bir query parameter dedik. En var char name gelecek. Arguments name virgül
Just time geldi. Ne olacak? O da pardon. Şuradan gelmiş. Kullanacak, pardon. Hiçbir şey kullanmayalım. Prime var çağırdı. The arguments broadcast time. Null yine geliyorum. Şuradan aslında hiç şeye gitmeme gerek yok. Yukarıdaki zaten bunun bizzat karşılığı. Bir de ne var? Bir channel var. Bir channel böyle buradan alırsak işimiz epey bir hızlanmış olur. Zaten aynı modeli kullanıyoruz. Modelin buradaki avantajı her şey elimizin altında görebildiğimiz bir şey. Update ettik. Update etmek için artık update sayfamız vardı. Bir de Actions içerisindeki şu add'i kopyalıyorum. Test diyorum. Name. UPD CFM. Şimdi dedik ki action'lar neydi? Controller içerisindeki kompozit bir parçaydı. Burada yukarıdaki değerler yine aynı gelsin. UPD dedim. Burada ilk benden ne isteyecek? Ve bir tane de fazladan benden ID isteyecek. Bana geri göndermen gerekiyor dedi. O alan ID'ydi. Evet, karton ID'ymiş. Yani şunu için ismi karışmasın. Karton ID'ymiş. Absolute karton ID veriyorum. Buna bir default değer vermeyeceğim. Hata vermesini istemiyorum. CFF yani attributes. Bunun için şöyle diyebilirsiniz. Karton ID EQ 0 sana shift abort deyip operasyonu durdurabilirsiniz. Siz alertli bir şeyler de diyebilirsiniz. Bu sayfa yanlış geldi gibi bir şey olabilir. Evet, update kısmını oluşturduk. Hemen Ninja kaplumbağaları saatini erken alalım. Bu saatte çocuklar televizyon izlememeli. İncele dedim. Ne diyor? 24 minut. Evet. Geldik. Controller'da. Tamam. Event yükledim. Next event. Tekması karton ID'ydi. Normal ID dersek yemedik. Böyle biraz acele iş yaptığımız için şu ID olacak. Her yerde aynı geçmesi lazım. Şu da ID olacak. Şu da ID olacak. Şu da ID olacak. Orada öyle gördü, burada böyle gördü. Olmaması lazım. 16.00 dedim, güncelledim. Ne diyor? UPDCFM'de 17. satırda bir hata varmış. Karton model. Karton CFC'nin içerisinde Euro demişiz. Ne demişiz? Add demişiz. Bunu da UPD yapalım o zaman. Yukarıdaki bir add UPD, get row, get list şeklinde ayrı ayrı. Ben 16'ya çeviriyorum saati. On diyorum. Saatler 16 oldu. Aa çakıştı. Nereye kaydetti bunu?
Üzerine mi yazdı? Roadrunner, evet üzerine yazmış. Neden böyle yaptı? Bu Roadrunner'dı. Hele Star 2 Adi'yi gönderiyoruz. İkisini birden güncelliyor. Bir şey unuttuk burada. Ver koşulunu yani karton ID eşittir integer. Neyi güncelliyoruz? Her şeyi güncelliyor. Maşallah. Unutunca böyle Allah ne verdiyse günceller. Hemen bu sefer nice kaplumbağalar düzeltelim. Nice kaplumbağalar dedik. Bunu 17'ye çekelim. Kanal D. Evet arkadaşlar, oradaki veri kaçırmışız. Kaçıncı da haliyle hepsini kaydetmiş olduk. Dersimiz böyle birlikte bitmiş oluyor. Hızlıca üzerinden geçersek dedik ki bir şema mantığımız vardı. Şema mantığı önemliydi. Nerede çalışacağımızı, hangi firmada, hangi dönemde çalışacağımızı ve genelde mi çalışacağımızı belirliyordu. Her zaman controller'a list, add, update gibi elementler ekliyoruz. Model tarafımızda bir model oluşturuyoruz. Bu modelin içerisinde yine CRUD dediğimiz, burada ama delete kullanmadım. Delete'de UP'deki aynı mantıklı delete from diyerek oluşturacağımız bir query. Bunların her biri için bir form oluşturduk. Liste sayfası için bir sesim geliyor şu an sanırım. Evet. Burada dediğim gibi her bir sayfanın neyi var? Eğer liste sayfasıysa listenin bir liste sayfası oluyor. Modelden verileri çekiyor. Bu listeyi dolduruyor. Bir ekleme sayfasıysa sayfaya bir form oluşturuyoruz. Bir de action oluşturuyoruz. Bu form ve action birbiriyle eşleşerek kontrol üzerinden verileri o sayfaya gönderiyor. Bunun dışındaki business operasyonları çözebilmeniz için diğer derslerimize devam etmeniz gerekiyor. Diğer arkadaşlarımızla derslerini işledikten sonra dersleriniz devam ettiğiniz müddetçe diğer inceliklere de değinmiş olacaksınız. Temelde workflow'un çalışma yapısı budur arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Bir iki dakikada belki soru için ayırabiliriz. Dersler derslerimiz şey yapılacak, paylaşılacak bir classroom ortamı var. Ben oraya hem şeyleri göndereceğim,
videoları göndereceğim hem de kodları GitHub'a yükleyeceğim. Oradan da GitHub üzerinden de alabilirsiniz. Bir add-on olarak GitHub'a atarım. Oradan bakıp kontrol edersiniz. Onda yine aynı Classroom sizinle paylaşılan Classroom'un içerisinde linkleri bulunabilir. Hatta Classroom mümkünse Classroom'un içerisindeki alana zipleyip koyabilirim. Size bunlar ulaşacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir daha final hep beraber yapacağız. Yarınki dersinizde diğer takım arkadaşımla buluşmanızı umut ediyorum. Dersleri takip edin. Hepinize esenlikler diliyorum. Kolay gelsin.